Günaydın. Bugün sizlerle beraber, ODTÜ Kıbrıs Kampüsü'nde, buraya gelmeden öğrenemeyeceğiniz ya da ortama girince fark ettiğiniz bazı özellikler hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz ki bu sıfırdan bir konsept değil ki benim genelde kendi okullarına dair video çeken insanlara karşı tepkim şu oluyor. Modellerimizi yapıp arabayı yakmalı ve uçurumdan aşağı atmalıyız. Ama Yapın Böyle filmin ODTÜ hakkında dile getirilmeyenler videosunu beğendiğimde gerçekten içten bulmuştum ve çok beğenmiştim. Dedim ki yavru kampüs içinde böyle bir video neden olmasın? Yani imitasyon gerçeği yansıtır. Tamamen ona bir selam vermek amaçlı bu tarz bir içerik üretiyorum diyebilirim. Şimdi bizim ODTÜ Kıbrıs'ı tercih etmek için birden fazla motivasyonunuz olabilir. Yani bizimki Ankara kampüsü gibi çok belli başlı değil. Şimdi ben kendimden başlayarak bazı ihtimalleri vereceğim. Bunlardan biri nedir? Üniversite sınavına girmişsinizdir, iyi bir okulda okumak istiyorsunuzdur vesaire ama üniversite sınavı tahmin ettiğiniz gibi geçmemiştir. Ama siz okulların isimlerine vesaire takıldığınız için demişsinizdir ki ben mezuna da kalmayacağım ama buna rağmen iyi bir okulda okuyacağım. Ve o zaman size zaten Kıbrıs'ın yolları görünür. Ben bu şekilde bizim kampüsümüze gelmiştim. Bir diğer ihtimal nedir? Ben bunu bu şekilde niteliyorum. Fakir zenginsinizdir. Çünkü yani zengin insan Koç'ta okur, Bilkent'te okur diyebiliriz. Ama eğer fakir zenginseniz ODTÜ Kıbrıs'ta da okuyabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki Kıbrıs'taki bütün üniversitelerde özel okul mantığı gibi para vererek işte belli bir burs oranıyla okuyabiliyorsunuz. Aynısı ODTÜ Kıbrıs kampüsü içinde geçerli ve Kıbrıs'taki üniversiteler Türkiye'deki özel üniversitelere nazaran hani gerçekten de gözle görülebilir bir fiyat farkıyla beraber ucuzdur. O yüzden de ben fakir zengin gibi bir tanım getirdim ortaya. Ya da Kıbrıslısınızdır. Bunu gözlemlediğim çok tatlı arkadaşlarım oldu. Kıbrıslısınızdır ve iyi bir üniversitede okumak istiyorsunuzdur. Hani Kıbrıs'taki bence en iyi üniversitelerden biri de ODTÜ Kıbrıs diye düşünüyorum ben. Bu yüzden de kampüsü tercih edebilirsiniz. Baktığımızda biz Kıbrıs'taki üniversite sektörü ya da Kıbrıs'taki eğitim sektörü ya da Kıbrıs üzerine konuşulabilecek çok şey var aslında. Hani gerçekten saatlerce konuşulur. Ama benim odağım bizim kampüsümüz ODTÜ Kıbrıs olacak. Bunun hakkında birazcık sizleri yeşillendirmeye çalışacağım. Şimdi, ilk başta kampüsün konumuna değinmem gerektiğini düşünüyorum ve kampüsün, konumuyla bir yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunun getirdiği avantajlar da var, dezavantajlar da var. Kıbrıs'ın en küçük ilçesinin böyle, çok da merkezi olmayan bir konumundayız. Güzelyurt ilçesinin Kalkanlı köyüne yakınız ve, hani, gerçekten de, kimi zaman size medeniyetten çok uzak olduğunuzu hissettirebilir. Bunun avantajları ne olur? İzole bir ortam olduğu için sizi çalışmaya iter. Dezavantajları ne olur? Çok fazla aktivite ihtimaliniz olmaz. Yani eğer zaten aktivite sizin için bir lüksse bunun eksikliğini çok da görmeyeceksiniz. Ben 3 seneden beri buradayım. Makine mühendisliği öğrencisiyim. Zaten ders dışında bir aktivite yapmak benim için bir lüks olduğu için ben hiçbir zaman, hani, izole bir ortamda olmamızdan şikâyetçi olamadım. Çünkü zaten hani, herhangi bir şey yapacak vaktim yok. Ama eğer daha kişiye bağlı rahat bir bölümde okuyorsanız ya da bir şeyleri daha kolay yapıyorsanız vesaire, o zaman bunun eksikliğini bir tık yaşayabilirsiniz. Bu biraz nereden geldiğinizle de ilgili. Ben çok kozmopolit bir şehirden gelmedim ama yine de, hani, büyük şehirde. Ona rağmen çok da rahatsız olmadım kampüsün merkeze uzakta oluşundan. Ben bunu bir avantaj olarak görüyorum çünkü çalışmanız gerekiyor. Çünkü okul zor. Şimdi Ankara kampüsünde bulunmadım. O yüzden bu yorum ne kadar doğrudur, bunun kararını size bırakıyorum ama ana kampüsüyle bizim kampüsümüz arasında çok fazla bir zorluk farkı olduğunu düşünmüyorum. Bunu nasıl teyit edebilirim? Hani Ankara kampüsünde benimle aynı bölümde olan ya da farklı bölümde olan arkadaşlarım var. Bazen diyalog kurduğumda gayet de aslında benzer şeyleri gördüğümüzü, benzer şeyler işlendiğini gözlemleyebiliyorum. Müfredatlarımız da oldukça benzer. O yüzden de ben, bu konuda bir fark olduğunu düşünmüyorum. Hani, ben mesela bölümümü tercih ederken biraz daha spontane tercih etmiştim. Mühendislik istiyordum, evet ama hangi mühendislik olduğu konusunda kararsızdım. Ve, hani, dedim ki hadi makine olsun ve, hani, girdiğimde özellikle birinci sınıftan sonra mühendislik dersleriniz başlayacağı için şunu dedim yani, tamam zor olduğunu biliyordum da, hani, bu kadar da beklemiyordum. Yani aynı şu tribe girdim.
Yani bu kadarını da beklemiyordum yani. Bir manyaklık bekliyordum. Bir manyaklıklar bekliyordum. Ancak bu kadarını da beklemiyordum. Puh! Salüp! Salüp! Putain! Bence kampüsün en kritik farkı öğrencilerle tanıştıkça ortaya çıkıyor. Çünkü ben en bariz farkın öğrenci profili olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir zaman İstanbul'da bir özel okul ortamında da bulunmadım ama bu benzetmenin ne kadar doğru olup olmadığı kararını size bırakıyorum. Yani bazen çok öğrencilerin İstanbul'daki bir özel okuldan fırlama gibi olduklarını düşünüyorum. Hani Bu kadar salak olmak, yani bu kadar yani salaklık bir yere kadar salak olursun. Organize salaklık, yani bir topluluk halinde salaklık. Yani o da salak, onun güldüğü adam da salak, onun favladığı... kızların derdi ne giyecekleri, ne yedikleri, işte yaptıkları makyaj, takacakları çanta. Ben akrep burcusun. Sıkıntı olabilir çünkü benim yükselenim yay, terazi. Çağla beni dinliyorsun değil mi şu an? Evet. Benim burcum terazi. Venüs'üne bakmak lazım Çağla. Yıldızında yükselenlerini görmek lazım. Astrolojine bakman lazım. Ben uçuyorum. Erkeklerin işte şu kız bana baktı, akşam şuraya içmeye gidelim, kanka araba aldım falan. Kanka geçen partide lavuk kusmuş yerleri bitirmiş kendini bitirmiş. Ne yapıyorsunuz? Oğlum partiyi duydunuz mu siz ya? Lavuk yerlere kusmuş. O yüzden de bu biraz sizi demoralize edebilir. E, Şimdi bunu çevrenizde gördükçe ama şunu fark ediyorsunuz ki evet okulun zor olması gerekiyor ki böyle tipler doğal seçilim gibi hani elensin. Ben daha nitelikli insanlarla bir kalayım. Hani ben hazırlık da okudum. Hazırlık öğrencilerini de biliyorum. Birinci sınıfta da oldum. Havuz dersleri aldım. Genel olarak havuz derslerindeki öğrenci profilini de biliyorum. Kendi bölümümden dersler aldım vesaire. Onu da biliyorum. Hani ve burada adım adım ilerledikçe fark ettim ki kendinizle benzer insanlarla zaman geçtikçe tanışıyorsunuz ve bu sizi mutlu ediyor. Diyorsunuz ki tamam ben gibi insanlar da var hani çabalayan, uğraşan, okuluna önem veren, dersine önem veren, belli amaçları olan, belli bir vizyona sahip şeklinde. Tabii ki de kendi bölümüm hakkında da en son minik notlar bırakacağım. Bunun dışında kampüsümüzün aynı ana kampüs gibi bizi gerçek hayata hazırladığını düşünüyorum ama çok farklı bir tarzda. Gönül isterdi ki ben de burada kampüsün ucuzluğuna değineyim ama böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü öncelikle şu gerçeği kabullenmeniz gerekiyor. Kıbrıs'ta öğrencisiniz. Hani Kıbrıs'ta eğitim sisteminde alınan bazı kararlarla Türkiye'dekiler çok daha farklı. Bakınız Türkiye'de bizim sübvansiyon adını verdiğimiz ve devletin üniversitelerini desteklediği bir İletişim söz konusu devletle üniversiteler arasında. Özellikle bir devlet üniversitesi ise bu. Bu yüzden de Türkiye'deki devlet üniversitelerinde çok cüzi miktarlarda kendi gıda ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Ama Kıbrıs'taki üniversitelerde bu durum söz konusu değil. Sübvansiyon adını verdiğimiz bir destek ortada yok zaten. Bu yüzden de genelde okul bir kolaylık yapmak istiyorsa bunu kendi cebinden yapıyor. Ve bu yüzden de o Türkiye'de gördüğünüz ucuz fiyatları Kıbrıs'taki herhangi bir üniversitede göremiyorsunuz. Ana kampüste şu an bir yemek 20 liraysa Kıbrıs kampüsünde şu an en son geçen dönem bir yemek yani bunun detaylarını geçeyim de ortalama 130-140 civarında geliyordu size. Yani bu yüzden de kampüsün gerçekten ben gerçek hayata hazırladığını düşünüyorum. Çünkü başka neler görebiliyoruz? Geçen yıllarda gerçekleşen faiz zamlar. Özellikle yani ben 3 seneden beri buradayım. 2 sene gerçekten de farkındayım. Hani anlam vermeye çalışıyorum ama bazen de şey hissediyorum hani bir yandan da sanki bize 50'ye hani tamam yapmamız gerekiyor da hani bir yandan da biz koparabildiğimizi koparalım şeklinde bir bazen yaklaşım olduğunu düşündüm. İşte görevini sürdüremeyen birimlerimiz. Bunun dışında şeffaf olunamama sorunsalı gerçekten de bizi gerçek hayata hazırlıyor. Adeta bir Türkiye simülasyonu diyorum ben. Yani bu önünü görememeye, bu Türkiye simülasyonu benzetmesine başka neleri ekleyebiliriz? Okulun bazı politikalarındaki değişikliklere değinebiliriz. Mesela ben geldikten sonra yani bir 3 yıl öncesinde sıralamalar belli bayarken bir süre sonra çok düşmeye başladı. Okul da bu yüzden de burs politikalarında değişiklik yaptı. Yani şu an benim sıralamamda gelen bir öğrenci hem okula para vermiyor hem yurda para vermiyor. Hem de okulu tercih ettiği için belli bir miktar para alıyorken ben sadece okul masrafından muafım. Bu da şey hissettiriyor. Hadi benim için neyse ben 3 seneden beri buradayım ama bu farkı sadece bir sene olan insanlar da var. Bunlar diyor ki
Biz keriz miyiz? Ki yani bir şey de diyemiyorum yani. Bir sene sonra tercih etse çok daha büyük ekonomik avantajlara sahip olabilecekken bir sene önce geldiği için bunlardan yararlanamıyor. Hani bu çok bariz de bir fark, hani az da değil. Hani o yüzden hani ya peşini düşülmesin de diyemiyorum pek. Kampüs özellikle buna da değineyim. Ben geldiğim zamanlar ilk 2 sene falan bir tık daha ölüydü. Yani bu sene daha okulu iyi gördüm, canlı gördüm. Bunun da yeni gelen rektörle ilgili olduğunu düşünüyorum. Daha ilgili alakalı olduğunu gözlemleyebiliyorum. Yani şu an aslında çok tartışmalı bir kişi kendisi. Gerek belli sosyal mecralarda olsun, gerek okul bazında olsun. Yani bu ayrı da tartışılabilir ama Kıbrıs kampüsüne daha ilgili olduğu aşikar. Kendisiyle bir ödül töreninde de bizzat bulunmuştum vesaire. Hani minik bir diyalog kurma fırsatımız olmuştu. Yani bunu bir 2 sene önce asla yaşayamazdım. Çünkü bir önceki rektör Kıbrıs kampüsüne hiç gelmemiş neredeyse. Yani yönetimde bulunduğu süre boyunca. Ve hani bir vekil atadı. Vekil de Kıbrıs'ta durmuyordu zaten. Ama artık rektörün daha aktif bir şekilde 2 kampüste de olduğunu gözlemleyebiliyorum. Ve hani bu da Kıbrıs kampüsü için daha iyi oluyor. Evet ama neler gördük bu sene? Bu sene protesto gibi özellikle ana kampüste çok daha kritik olan olaylarla şunu fark ediyoruz ki bu aslında önceden de görülebilir bir şeydi. Bizim kampüs öğrencilerinin daha ruhsuz oluşu, daha bir birlik olamayışı. Bir sene boyunca faiz zamlar yapıldı. Kimse çıkıp bir şey demedi. Ve ben hani çok nadir gerçekten o ODTÜ'deki ruhun yakalandığını hissettim. Ya hiç diyemem. Ana kampüste protestolar olurken çok fazla öğrenci şiddeti söz konusu olduğu için biz de bir tepki verilmesi gerektiğini düşündük ve bunu da yaptık. Hani o zaman gerçekten de mutlu olmuştum. Bir şeyler yapabildiğimizi hissetmiştim ama yani bunu çok az yaşadığım için bunun da bizler için bir eksi olduğunu düşünüyorum. Her şeye rağmen peki ne derim? Şimdi her şeye rağmen ben okuldan şahsen acısıyla tatlısıyla memnun bir öğrenciyim. Seviyorum. Tatlı hocalarım oldu. Kendince has bir habitatı var falan. Çevremde iyi insanlar oldu. Ama inanın bölümüm konusunda çok pişmanlık yaşadım. Bu da benden size bir nasihat olsun. Makine falan düşünüyorsanız özellikle düşünmeyin. Yani çok seviyorsanız olur ama çok sevmiyorsanız bence tercih etmeyin. Çünkü ben gereksiz zor olduğunu düşünüyorum şahsen ve bazen de öğrencilerin gereksiz soğutulduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı akıllılıkları da var burada bahsedeceğim. Mesela bir anım, eee, gerçekten çok fazla psikolojik sağlığım etkilenmişti bu süreçte ve birinde çok kötüydüm. Doktora gitmek istiyordum ve annem de bana eşlik edecekti. Türkiye'den geldi kendisi, işte konakladı vesaire. Sonra ben de dedim ki anne hadi gel termodinamiğe gidiyoruz falan. Böyle kadınla termodinamik dinlemiştik. Sonra hocam sormuştu hatta işte annen termodinamiğe dair bilgi sahibi mi diye. Dedim yok hocam. Biyoloji öğretmeni yani. Hani o yüzden öyle anılarım da vardı. Bilmiyorum zaman ne gösterecek. Nice güzel senelere diyeyim. Umarım alacağım akademik kararlardan pişman olmam. Aynısını da diliyorum. Okula dair bir soru olursa sormaktan çekinmeyin. Eğer bilgim dahilindeyse cevaplamaya çalışırım. Bye bye.